Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle bere çalışması yapacağız. Bunun için Alize'nin Süperlana Maxi ipini tercih ettim. Hemen hemen aynı kalınlıkta da Nako'nun Sport Wool ipini kullanacağım. Yani aynı kalınlıkta bir içindeki herhangi bir rengi kullanabilirsiniz. Tığ numarası olarak da 6 milimlik tığ kullanacağım. Şimdi krem renkli ipimizle şöyle orta parmağımı bir kere doluyorum. İpi aldım ve şöyle bir kitleme yaptım. Daha sonra tığıma doluyorum. Buradaki yaptığımız halkanın içine 10 tane sık iğne yapacağız. Böyle dolamalı sık iğne yapıyoruz. 2 tığıma doluyorum. Bir kere de çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane böyle dolamalı sık iğne yaptıktan sonra şu kısa ipimizi çekiyoruz ve burayı kilitliyoruz. Şimdi aynı zamanda şuradaki ipi de diğer sırayı yaparken içinde saklayalım. Hemen ilk yaptığımız sık iğnenin şöyle tepe noktasına giriyorum. Aynı zamanda şu ipi de kilitleyeceğim için, yani burada yürüteceğim için şöyle tutuyorum. İpi alıyorum ve burada bir kilitleme yaptım. Bir zincir çekiyorum. Daha doladım. Yine aynı noktaya girerek çift yapıyorum. Bu sıra bütün ilmeklerin tepe noktalarına girerek 10 olan sık iğne sayımızı 20'ye çıkacağız. 2 4 aynı yere yapıyorum. 6 7 aynı yere batıyorum. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve son boşluğa da giriyorum. 19 20. 10 olan sık iğne sayımız 20'ye çıktı. Yine şu tepe noktasına giriyorum. Şöyle bir kitleme yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi buradaki 20 olan sık iğne, dolamalı sık iğne sayımız bir çift bir tek bir çift bir tek yaparak 30'a çıkacak. Hemen çiftle başlıyorum. Yanındakine tek yapıyorum. Bir yanındaki boşluğa çift yapıyorum. Diğer yanındakine de tek. Yani bir çift, bir tek. Sıranın sonunda çift olarak yaptım. Yanındaki boşluğa da tek yapıyorum. Sırayı tamamlamış oluyoruz. Yine ilk yaptığım şu tepe noktasına giriyorum. Kilitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğun içine girerek, yani burada çift yapmış oldum. Şimdi 2 tane tek, 2 tane tek, yanındaki boşluğa çift yapıyorum. Bu sırayı da böyle tamamlayacağız.
2 tane tek, 1, 2 tane tek yaptım. Buradaki boşluğa çift yapıyorum. İki tek bir çift olarak sırayı tamamlayalım. Otuz sekiz, 39. ilmeğim ve 2 tane tekle 40 ilmek olarak sık iğne olarak tamamladık. Yine ilk başladığım noktaya giriyorum. Kilitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine çiftle başlıyoruz. Bu sırada da 3 tek bir çift olarak yapacağız. Çift olarak başladım. Şimdi 1, 2, 3 tane tek yaptım. Bir tane çift yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane tek yaptım. Yanındakine çift. 3 tek bir çift olarak bu sıramızı tamamlayacağız. Şimdi son çiftimi yapıyorum ve sıranın sonu 1, 2, 3 tekle bitiyor. Bu sırada toplamda 50 tane sık iğnemiz var. Şimdi kitlemeyi yapacağız ama bir sırada diğer renkli ipimizle artırma yapacağız. Yani diğer rengi de alıyorum. Önce krem renkli iple kitlememi yapıyorum fakat çekmiyorum. Diğer rengimi alıyorum. Bu renkle kitledim. Bir zincir çekiyorum. Şu krem ipimizi bir sıkıştıralım. Bunu da aynı zamanda şöyle içinde yürütelim. Yine çiftle başlıyoruz. Aynı yere girdim. Bir tane çift yaptım. Bu sırada 4 tane 1, 2, 3, 4 tane tek yapıp bir tane çift. 4 tane tek yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane tek yaptım. Bir tane çift yapıyorum. Bu sırayı da böyle bu şekilde tamamlayacağız. Sıranın sonunda son çiftimi yapıyorum. Ve 4 tane tek yaparak sıramızı tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane tek yaptık ve sıramız tamamlandı. Şimdi burada bir tepe kısmının santim ölçüsünü vermek istiyorum. Şöyle 14 santim civarında yaptım. Bunu daha büyük yapmak, daha bol yapmak isteyenler mesela 5 tek bir çift daha ilave edebilir. Veya bir küçüğünü yapmak isteyenler burada 3 tek bir çift sırasında tamamlayabilirler. Yani şu tepe kısmının ebatından berenizi büyük veya küçük yapabilirsiniz. Şimdi sıranın sonuna geldim. Şu tepe noktasına giriyorum. İlmeğimi aldım. Krem renkli ipimize geçip kitlemeyi onunla yapıyoruz. Şimdi 1, 2 tane zincir çekiyorum. Burası tam kitlediğimiz nokta. Buraya bir tane yapıyorum. Şöyle 2 tane trabzanımız oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Alttan bir boşluğa atlıyorum. Yanına bir trabzan
ve yanındakine bir trabzan daha. Trabzanlarımız ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bir tane boşluğu atlayıp yan yana 2 tane trabzan yapacağız. Bir tane daha yapıyorum. 2. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluğu atlıyorum. Bir trabzanı yaptım. Yanındaki noktaya bir tane daha. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlayıp 2 tane yan yana trabzan yapıyoruz. Şimdi sıranın sonuna geldik. Bir tane atlıyorum. Bir trabzanı yaptım. Burada ikinci trabzan için şurada bir boşluk var ama aynı yere yapıyorum. O arada yine bir tane boşluğumuz kaldı. Yani sonunda böyle denk geldi. Şimdi bir zincir çekiyorum. İlk yaptığım trabzanın tepesine giriyorum. Kitlemesini diğer renkli ipimizi alıyoruz. Onunla yaptım. Şimdi tığıma ilmeği doladım. Bakın şu bir zincir çektiğimiz yerin tam altındaki noktaya. Yani boşluğun içine değil, şöyle bir alta girerek aynı yere 2 ve bir tane daha yapıyorum. 3 tane trabzan yaptım. Şimdi hiç zincir çekmeden bir yanındaki şu boşluğun altında bir tane atladığımız yer vardı. Oraya giriyorum. 1 2 3 tane trabzan yaptım. Bu sırada hiç zincir yok aralarda. 3 tane trabzanı yaptıktan sonra tığıma doluyorum. Bir yandaki boşluğun şu altına giriyorum. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden tığa doluyorum. Yine bir yanındaki boşluğun altındaki noktaya giriyorum. 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. Yani şuradaki boşluğa değil, bir altta bıraktığımız, atladığımız nokta vardı. Oraya giriyorum. 3 tane trabzanı oraya yapıyorum arkadaşlar. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Son boşluğuma da 3 tane trabzanı yapıyorum. Bakın ilk başladığımız trabzanın tepe noktasına giriyorum ve şöyle bir tane kitleme yapıyorum. Daha sonra yanındakine giriyorum. Yine ilmek aldım. Fakat krem renkli ipimizle şöyle orada bir kitleme yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi burası birinci trabzanımız. Yanındakine de ikinci trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer 3 tane yaptığımız trabzanın şu tepe noktalarına 2 tane trabzan yapıyoruz.
Bir zincir çekiyorum. Diğer trabzanın tepesine geçtim. 2 tane trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bakın şu altta 3 tane yaptığımız trabzan var. Bunların tepe noktalarına 2 tane trabzan yapıyoruz. Bu sırada aralarda bir zincir var. Bir zincir çekiyorum. Buradaki 3 tane trabzanımız var. Bakın arkadaşlar, ipimiz renkli, tam net görünebiliyor mu? Bunun tepe noktalarına 2 tane trabzan yapıyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Son 3 tane trabzanın tepe noktalarına da 2 tane böyle trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şu ilk başladığımız trabzanın tepe noktasına geliyorum. Bakın, kitlemesini diğer renkli ipimi alıyorum. Onunla yaptım. Ve şu hemen aynı nokta olabilir. Yanındaki trabzanın tepesi olabilir. Şuraya bir tane daha giriyorum ve şöyle bir kitleme yapıyorum ki şurası ayrı durmasın diye. Daha sonra yine tığıma doluyorum. Bakın bu arada şu üçlü trabzanlarımız kaymış oluyor. Yani bakın, ikili trabzanımız bu aradaydı. Şimdi bunun tepesine geldi. 3 tane trabzanlarımızda yine bir zincirlik boşluğun altındaki noktaya giriyorum. 1 2 3 tane trabzanı yaptım. Hiç zincir çekmeden buradaki bir tane zincir çektiğimiz için şu alt noktaya giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın, beremiz de yavaş yavaş artık böyle yuvarlak bir şekilde devam ediyor. Şimdi bu sıra hiç zincir çekmeden şu bir altta bir zincir çektiğimiz yerin altındaki boşluklara girerek üçer tane trabzan yapıyoruz. Bir dahaki sıra düz renk ipimize, krem renkli ipimize geçiyoruz. Şu tepe noktalarına 2 tane trabzan, arada bir zincir. 2 tane trabzan, bir zincir şeklinde böyle beremizin şu alt genişliği olana kadar, yani şu kısım olana kadar devam edeceğiz. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu üçlü trabzanın ilk sırası 1 2 3 4 5 tane renkli ipimizde yaptığımız sırayı yaptım. Yani krem renkte sıramızda 1 2 3 4 5. İkisi de toplamda 10 sıra örmüş oldum. Şimdi burada artık bu renk ipimizi
kesiyoruz. Bunu da içinde yürütelim arkadaşlar. Yani şöyle saklayarak gidelim. Şimdi tam şurada kilitlemiştik. Oraya tekrar şöyle gireyim. Krem renkli ipimizi aldım. 2 tane zincir çektim. Şimdi bütün bu tepe noktalarına batarak trabzan yapıyorum. Hiç zincir yapmadan, yani bütün sırayı bu şekilde trabzan olarak devam edeceğim. Aynı zamanda şuradaki de ipi de yürütebildiğimiz kadar yürütelim. Bu şekilde tüm etrafını trabzan olarak devam edeceğiz. Şöyle hiç atlamadan arkadaşlar şuradaki tepe noktaların hepsine batarak bütün sırayı trabzan olarak tamamlayalım. Şimdi bütün sırayı böyle trabzan yaparak geldik. Şimdi tığ işi lastik yapacağız arkadaşlar. Bir önden bir arkadan, ama birleştirirken şu ilk sırayı şöyle arkadan, şuradaki ilmeğin yani ortasına girmiyorum. Şu şekilde arkadan giriyorum. İlmeği aldım. Buradakinin içinden geçirip bir tane zincir çektim. Tığa doluyorum. Yine aynı şekilde bunu ön taraftan alıyorum. 1, 2 de yukarı çıktım. Yanındakini de tığ şöyle arkadan öne doğru girip tekrar arkaya çıkıyorum. 1, 2 de trabzan yaptım. Tekrar tığa doladım. Bir yanındakini de önden arkaya doğru giriyorum. Tekrar ön tarafa geçtim. Yani bu ilmek şöyle ön tarafta düz olacak şekilde. Bir yanındaki de şöyle arka tarafta düz olacak şekilde olacak. Yani bir önden bir arkadan alarak belimizin lastik kısmına başladık. Bakın buradaki ilmeği şöyle tığımın üstünde ilmek. O şekilde alıyorum önden. Bir de arkadan öne doğru çıkıp tekrar arkaya girerek ikili trabzanlar yaparak sıramızı tamamlayacağız. Sıranın sonuna geldik. Yine birleştirmemizi şu ilk yaptığımız ilmeğin şöyle arkasından giriyorum. Bakın şöyle kilitliyorum ve bir zincir çekiyorum. Daha sonra tığa doluyorum. Yine bu ilmeği şöyle önden alarak düz ilmek olarak yaptım. Şimdi arkadan alıyorum. Bunlar da ters ilmeklerimiz. Düz ilmek
ve ters ilmek. Artık bundan sonra bir iki sıra daha böyle önden gördüklerimizi önden alarak, arkadan gördüklerimizi arkadan alarak bir ters bir düz lastik kısmını yapıyoruz. Bir, iki, üç, 4 sıra lastik yaptım. Bu yeterlidir. Şimdi hemen şu ilkinin yine şu şekilde giriyorum. Kilitliyorum. Bir zincir çekip şöyle berenin ipini kesiyorum. Onu da şu arka taraflara doğru yürüttüm ve şöyle de kesiyorum. Beremiz bu şekilde. Daha önce ben size böyle pompon aletiyle nasıl pompon yapıldığı hakkında bir videom var arkadaşlar. Yani şuradaki ebata göre yaptım ben. Bu en büyük boy değil, daha büyük alet de var arkadaşlar. Bu onun bir küçüğü. Şu ebatta bir pompon yaptım. Hazır pompon da takabilirsiniz. Şimdi şu tepe noktasına şöyle şuradan bir tane ipimizi çekiyorum içeri. Şöyle karşılığına gelecek şekilde de diğer ipini içeri çekiyorum. Şöyle sıkı bir şekilde bağladım. Bakın böyle renkli, güzel, yani çok rahatlıkla ve bir de kalın olduğu için de oldukça sıcak tutacak bir bere oldu arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.